Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz kalıba sığmayan, kabardıkça kabaran, yumuşacık puf puf çörek tarifimi vereceğim arkadaşlar. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamur yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılıktan biraz sıcak su, 2 yemek kaşığı dolusu şeker ve 1 paket instant maya ekliyorum ve karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra mayanın aktif hale gelmesi için bir 5 dakika bekletiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi mayamı beklettim. Gayet güzel aktif hale geldi. Bu aşamada 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yumurta, birinin sarısını ayırıyoruz. Evet, bu malzemeleri de kattıktan sonra iyice karıştırıyoruz tekrar. Şimdi ununu azar azar ve kontrollü bir şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Un ve malzeme miktarını açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet, bir miktar un ekledikten sonra 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan yazarak aramanız yeterli olacaktır. Özellikle tariflerimi denedikten sonraki deneyimlerinizi çok merak ediyorum. Bunu benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet, ununu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek hamuru yoğurdum ve şimdi son aşama unladığım masanın üzerine hamuru bırakıyorum ve masanın üzerinde artık yoğurmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi gayet yumuşacık pamuk gibi bir hamur oldu. Buradan bile belli oluyor nasıl bir hamur olması gerektiği. Ve hamurunun özellikle kulak memesinden çok daha yumuşak olması gerekiyor. Elinize yapışan bir kıvam olması gerekiyor. Evet, hamurumuzu toparlarken azar azar masaya yapışmaması için un ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz bu şekilde. Bu aşamayı mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede hamurlarınız çok güzel kabaracak, içi göz göz olup çok güzel mayalanacak. Zaten başta görmüştünüz sonucu. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi hamur yoğurma kabıma tekrar hamurumu alıyorum ve yaklaşık 1 saate yakın sıcak ortamda mayalandırıyoruz. Ama öncesinde bardakta kalan son yağ döküp üzerine yapışmamasını sağlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel mayalandı. Bakar mısınız, kabına sığmamış, taşmış resmen. Bereketli bir hamur oldu gördüğünüz gibi. Evet, kapakta kalan hamuru da geri koyduktan sonra şimdi hamurumuzu bu şekilde hafif yoğurarak içindeki gazın çıkmasını sağlıyoruz. Bu aşama çok önemli. İlk defa hamur yoğuracaklar için söylüyorum. Bunu yapmazsanız hamurunuz ekşi ekşi maya kokacaktır. Evet, şimdi hamuru tekrar masaya aldım. Hamur kartı yardımıyla böyle ortadan ikiye ayırıyorum. 2 eşit büyük beze oluşturuyoruz. Evet, şimdi bezelerimi dikdörtgen şeklinde açıyoruz. Burada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de yeni fark ettim. Ara ara telefon görüntüsü buzlanıyor. Bu benden kaynaklanan bir durum değil. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Evet, ilk bezemi dikdörtgen şeklinde açtım. Şimdi kenara alıyorum ve diğer bezemi açmaya devam ediyorum. Evet, ikinci bezeyi açtıktan sonra eritmiş olduğum 50 gram tereyağını bu şekilde her tarafına sürüyoruz. Daha sonra önceden açtığımız hamuru da üzerine alıyorum ve tekrar yağlamaya devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi ikinci hamurumu da yağladım. Şimdi hamur kartı yardımıyla bu şekilde karşılıklı olarak şeritler oluşturuyorum.
Daha sonra her şeride örgü yapıyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet, örgümü yaptıktan sonra arta kalan tereyağımı, kek kalıbımı yağlıyorum ve örgümü fazla incitmeden, fazla esnemesine müsaade etmeden kalıbıma yerleştiriyorum bu şekilde. İki ucu da bu şekilde birleştiriyoruz. Evet, şimdi hamurumu yaklaşık bir 20 dakika tepsi mayası için dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel tepsi mayasını aldı. Çok da güzel kabardı. Buradan bile nasıl bir sonuç çıkacağı görünüyor. Ve ayırmış olduğum yumurta sarıma azıcık süt damlatıyorum ve hamurumu incitmeden sürmeye devam ediyorum. Evet, hamura yumurta sarısını sürdüm gördüğünüz gibi. Şimdi birini sürüp birini sürmemek şartıyla susam serpiyorum ve bu şekilde örüntü oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yumurta sarımı sürdüm ve susamımı serptim. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum ve altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Bakar mısınız? Nasıl güzel kabardı. Şuraya bakın, kalıba sığmadı, resmen taşıyor. Of 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 of. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çöreğim fırından çıktı. Gayet güzel, yumuşacık, pamuk gibi oldu. Bakar mısınız? Şuraya bakın. Şöyle pamuk gibi bir şey oldu gerçekten. Bir 10 dakika soğumasını ve dinlenmesini bekleyeceğim. Burada hamur kalıptan kendisini buharıyla ayıracaktır. O yüzden bir 10 dakika bekletiyoruz. Evet, hamurum soğudu, dinlendi. Şimdi kalıptan çıkarma vakti geldi diyorum. Şöyle öncelikle şöyle bir kontrol ediyoruz. Yapışan taraflar var ise eğer şöyle bıçak yardımıyla kalıptan ayrılmasını sağlıyoruz. Çok kolay çıktı. Bu kadar kolay olacağını beklemiyordum açıkçası. Bakar mısınız? Kek gibi görünüyor, mübarek. Çok güzel görünmüyor mu sizce de? Bunu bu şekilde... Ay, şunu nasıl çıkaracağım? Şöyle ters çevirmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle döndüre döndüre. Heh. Of 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 of. Pamuk pamuk. Şuraya bakın. Buradan bile pamuk olduğu nasıl görünüyor? Şöyle içini de göstermek istiyorum size. Nasıl piştiğini. Ve tadına bakacağım. Şöyle. Bakın. Of, tereyağının içinin güzelliğine bakın. Pamuk gibi. Harika. Kesinlikle çayın yanında ekmek yerine yiyebileceğiniz bir tarif oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.